Merhaba, bugün yeni bir kitap incelemesiyle karşınızdayım. Ve bu sefer gerçekten çok özel bir kitaptan bahsedeceğim. Yu Hao'nun Yaşamak kitabı. Bu kitap son zamanlarda beni en çok etkileyen kitaplardan biri oldu. O kadar sürükleyici, o kadar dokunaklı ki ama sadece duygulandırmakla yetinmiyor. Aynı zamanda Çin'in çalkantılı bir dönemini, kültür devrimini, bireylerin hayatı üzerinden öyle bir anlatıyor ki kendinizi o hikayenin içinde yaşıyormuş gibi hissediyorsunuz. Bugün bu kitabı sizinle masaya yatıracağız. Yu Hao kimdir? Kitap ne anlatıyor? Bende neler hissettirdi? Ve bu hikayenin felsefesi ne? Hadi başlayalım. Önce Yu Hao'yu tanıyalım. Yu Hao 1960'ta Çin'de doğmuş, çağdaş Çin edebiyatının en önemli yazarlarından biri. Ama hayatı hiç de öyle doğuştan yazar hikayesi değil. Çocukluğu kültür devriminin kaotik ortamında geçmiş. Babası doktor, annesi hemşire olduğu için Yu Hao hastanelerde kan ve ölümle iç içe bir çocukluk yaşamış. Hatta bir röportajında küçükken hastane koridorlarında oynarken cesetleri gördüğünü anlatıyor. Bu onun yazılarındaki o çarpıcı gerçekçiliğin ve ölüm yaşam temalarının kökeni olabilir. Yu Hao gençken diş hekimi olarak çalışmış. Ama bu mesleği sevmediği için yazmaya yönelmiş. 1980'lerde yazdığı kısa öykülerle dikkat çekmiş. Ama asıl büyük çıkışı Yaşamak ve Kanını Satan Adam gibi romanlarla olmuş. Yu Hao'nun tarzı hem sade hem de etkileyici. Çin'in tarihini, toplumun dönüşümünü ve bireyin acısını öyle bir anlatıyor ki okurken hem gülümsüyorsun hem de için burkuluyor. Şimdi gelelim Yaşamak kitabına. Ama önce bir soru. Sizce bir insan hayatta ne kadar acıya dayanabilir? Bu sorunun cevabını kitabın kahramanı Fugi'nin hikayesinde bulacağız. Yaşamak adından da anlaşılacağı gibi bir hayat hikayesi. Ama öyle sıradan bir hikaye değil. İnsanı derinden sarsan, her sayfada bundan daha kötüsü olamaz dedirten ama bir yandan da yaşamın kıymetini hatırlatan bir hikaye. Kitabın anlatıcısı köy köy dolaşıp hikayeler toplayarak geçimini sağlayan bir adam. Bir gün tarlasını süren yaşlı bir adamla yani Fugi ile karşılaşıyor. Fugi ona hayat hikayesini anlatmaya başlıyor ve biz de o andan itibaren Fugi'nin acılarla dolu hayatına tanıklık ediyoruz. Bu kitapta bir insanın yaşayabileceği her türlü acı var. Kayıplar, yoksulluk, hayal kırıklıkları. Öyle bölümler var ki durup derin bir nefes almak zorunda kaldım. Çünkü anlatılanlar kolay hazmedilecek şeyler değil. Ama Yuha bunlar öyle bir yazmış ki sadece okumuyorsunuz. Adeta o hayatı bizzat yaşıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Kitabın kapağındaki altı siyah çizgi de çok anlamlı. Her biri kitapta anlatılan bir karakteri temsil ediyor. Dışarıdan bakınca hepsi aynı gibi görünüyor. Ama yakından bakarsanız her birinin farklı olduğunu fark ediyorsunuz. Tıpkı insanlar gibi. Hepimiz insanız ama özümüzde farklılıklar var. Bu detay bile kitabı ne kadar ince düşünülmüş kılıyor. Kitabın anlatımı inanılmaz sade ama bir o kadar güçlü. Yu Hao süslü cümlelerle vakit kaybetmiyor. Direkt kalbinize dokunuyor. Hikaye Fugi'nin ağzından biz gezgini anlatılıyor. Bu da kitaba samimi, neredeyse masalcı bir hava katıyor. Ama bu masal bir masalı değil. Hayatın tüm acımasızlığıyla yüzleşen bir insanın hikayesi. Kitapta dikkat çeken şey Yu Hao'nun tarihsel olayları arka planda tutup Fugi'nin kişisel dramına odaklanması. Mesela kültür devrimini okurken politik bir manifesto beklemeyin. Onun yerine bu olayların sıradan bir insanın hayatını nasıl paramparça ettiğini görüyorsunuz. Fugi'nin kayıpları o kadar ağır ki okurken bu adam nasıl hala ayakta diye soruyorsunuz. Ayrıca yaşamak sadece bireysel bir hikaye değil. Arka planda Çin'in 1966-1977 yılları arasındaki kültür devrimini de anlatıyor. Bu dönem halk için inanılmaz zorluklarla dolu. Başta her şey ideal gibi görünse de zamanla gerçekler ortaya çıkıyor. Ayınlar susuluyor. İnsanlar işkence görüyor. Ellerindeki her şey alınıyor. Bugünün başına gelenler sadece onun seçimlerinden değil, yaşadığı dönemin ve sistemin dayattıklarından kaynaklanıyor. Kitap da bu dönemi anlattığı için bir dönem yasaklanıyor. Peki yaşamak bize ne anlatıyor? Kitabın adından da anlaşılacağı gibi bu bir yaşama övgüsü. Ama bildiğimiz anlamda bir carpe diem, anı yaşa hikayesi değil. Yuhao bize yaşamın hem güzelliğini hem de acımasızlığını gösteriyor. Bugünün hikayesi insan ruhunun dayanıklılığını ve umudun en karanlık anlarda bile nasıl yaşayabileceğini anlatıyor. Kitabın felsefesi bence şu soruda yatıyor. Yaşamak sadece nefes almak mıdır? Yoksa daha fazlası mı? Fugi her şeyini kaybettikten sonra bile hayata tutunuyor. Ama bu tutunma
öyle büyük zaferlerle ya da kahramanlıklarla dolu değil. Aksine sıradan, basit anlarla bir tarlada çalışmak, bir öküzle konuşmak, hayatta kalan sevdikleriyle geçirdiği küçük anılar. Yuhao bize şunu söylüyor. Hayat ne kadar zor olursa olsun yaşamaya değer. Kitabın bir başka önemli teması kader ve seçimler. Bugün gençlikteki sorumsuz seçimleri hayatını alt üst ediyor. Ama sonrasında tarihsel olaylar onun kontrolünden çıkıyor. Bu bize bireyin hem kendi kararlarından hem de tarihin akışından nasıl etkilendiğini düşündürüyor. Çin'in 20. yüzyılı bu anlamda kitabın omurgasını oluşturuyor. Son olarak kitapta bir tür varoluşsal sadeleşme var. Fugi zenginlikten yoksulluğa, kalabalık bir aileden yalnızlığa sarılırken hayatın özüne iniyor. Her şeyi bırakıp sadece var olmak. Bu felsefe sadece Fugi'nin değil, hepimizin hayatına dokunabilecek bir bakış açısı. Belki de bu yüzden yaşamak bir oturuşta bitirebileceğiniz ama etkisinin uzun süre sizinle kalacağı bir kitap. Gelelim benim yaşamak hakkındaki düşüncelerime. Öncelikle bu kitabı okurken hem duygulandım hem de gülümsedim. Yazar öyle bir denge kurmuş ki gerçek yaşam bu diyor. Bir yandan kalbiniz kılıyor, diğer yandan Fugi'nin inadına, hayata tutunuşuna hayran kalıyorsunuz. Kitabı bitirdiğimde kendi hayatımdaki küçük şeylere şükretmenin önemini bir kez daha anladım. Mesela sabah kahvemi yudumlarken ya da sevdiklerimle geçirdiğim anlarda işte yaşamak bu diyorum. Hayata anlam vermek için büyük şeyler olmasına gerek yok. Hatta hayatı anlamlı kılan her zaman yaptığımız küçük uğraşlar diyebilirim. Bence bu kitap özellikle zor zamanlardan geçenlere çok iyi gelecek bir kitap. Fugi'nin hikayesi eğer o bu kadar acıya dayandıysa ben de dayanırım dedirtiyor. Ama aynı zamanda hayatın ne kadar kırılgan olduğunu hatırlatıyor. Okurken birkaç kez kitabı bırakıp üzerine düşünmek zorunda kaldım. Kitabın eksi yönü mü? Bence yok denecek kadar az. Belki bazıları kitabın acı dolu hikayesini kasvetli bulabilir. Ama bu kasvet yapay değil, hayatın ta kendisi. Eğer yaşamadıysanız lütfen okuyun. Bu kitap üzerine düşündükçe bu kitap sizi değiştirecek. Okuduktan sonra hayata, ailenize, sevdiklerinize başka bir göze bakacaksınız. Size küçük şeylerden mutlu olmayı öğretecek. Kitapta denildiği gibi mutlu olduğun sürece fakir olmak utanılacak bir şey değildir. Evet, yaşamak maceramız burada sona eriyor. Yuha'nın bu kitabını okumanızı ve benimle paylaşmanızı bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. İncelememi istediğiniz kitap var mı? Yorumlarda yazın. Bir sonraki kitap inceleme videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Edebiyatla kalın. Of, yaşamak bu.